Herkese merhaba, Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz sevimli fiyonkları çalışacağız. Tığ işi bir fiyonk, yapımı çok basit. Çok böyle örgü tecrübenizin olmasına gerek yok. Videoyu izleyerek çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten bütün detaylarını sizlerle paylaştım. Gerçekten fiyonklarımız şahane oldular. Şöyle bakın, büyük boylarını çalıştım. Şöyle de küçük boylarını çalıştım. Bunları farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Yani aksesuar olarak da kullanabilirsiniz, toka olarak da kullanabilirsiniz. Birçok amaçla kullanılabilirler. Bu fiyonkları hazırlarken öncelikle bu pembe fiyonkta hangi ipi kullandım ondan bahsetmek istiyorum. Farklı kalitelerle çalıştım. Hepsinde farklı kalite kullandım. Şöyle pembeyi Kaliko'nun bu şahane rengiyle çalıştım. Kaliko zaten şahane bir yün. Şöyle içine baktığımızda %50 pamuk içeriyor ve gerçekten de çok tok durdu. Böyle daha büyük aksesuar elde etmek istiyorsanız, daha farklı amaçla böyle büyük olarak kullanmak istiyorsanız bunu Kaliko ile çalışabilirsiniz. Bir diğeri bu güzel mor rengi. Cotonella ile çalıştım. Bakın Cotonella da çok yumuşak, çok güzel bir ip. Bu Kaliko'ya göre bir tık daha dökümlü durdu. Bunu da yine isterseniz bu şekilde de çalışabilirsiniz. Bir de bu minnoş fiyonkları da Estiva ile çalıştım. Estiva zaten içeriği harika bir ip. Şöyle yeniden bir hatırlayalım. %50 pamuk, %50 bambu içeren şahane bir ip. Bunu da böyle minik toka olarak falan kullanabilirsiniz. Yani çok yönlü, istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz, dilediğiniz şekilde. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Bunları farklı boyutlarda görüyorsunuz ama bunlarda aynı ölçüleri kullandım. Yani aynı ölçüyü sadece farklı kaliteleri kullanarak elde etmiş oldum. Kullanmış olduğum ipler, renk kodları, kullanmış olduğum tığ ve diğer detayların hepsini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman geçelim tarifine. Zincir çekerek başlıyorum. Öncesinde şöyle hemen bakın ipimi sabitliyorum. Daha sonra zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Böyle orta ayarda, çok geniş olmayan, bakın zincirlerimi çekiyorum. Toplamda 14 tane zincir çekeceğim. Toplamda 14 tane zincirim var. Hemen bulunduğum noktada tutuyorum en son zincirimi ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Bulunduğum noktada tuttuğum noktaya batıyorum ve sık iğne ile sabitlemiş oluyorum. Başlangıç köşemi yapmış bulunmaktayım. O yüzden böyle yarım bir file yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1-2 tane zincir atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum ve yine sık iğne ile sabitliyorum. Beş tane zincirimi çektim. 2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde bu filelerimizi oluşturuyoruz. Şimdi son kez 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum, yine üçüncüsüne batıyorum ve sabitliyorum ve bu şekilde birinci sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yukarı çıkışlarda bundan sonra bir üst sıraya çıkarken 6 tane zincirle çıkıyoruz. Hemen 6 tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra bu ilk fileme batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İkinci fileme batıyorum. Sıra sonuna kadar sadece 5 tane zincir çekip filelere batarak yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bakın. Sıra sonunda bitişte göstermek istiyorum. 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Başına doluyorum. Bu noktada bakın küçük bir köşe yapmıştık. Şöyle direkt başına batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani artık bitişlerimizi bu şekilde ikili trabzanlarla yapacağız. Başlangıcımız 6 tane zincirle. Bitişimiz ikili trabzan, başlangıcımız 6 zincir. Şimdi örgümü çeviriyorum. Başlangıcımız neydi? 6 tane zincirdi. Hemen 6 tane zincirimi çekiyorum. İlk fileme batıyorum.
ve sık iğne ile sabitliyorum. Aralarda yine 5 tane zincir çekip fileme sabitliyorum. Bitişi son kez göstermek istiyorum. 5 zincirimi çektim, başına doluyorum. Şurada bakın 6 zincirle döndüğümüz nokta vardı. Bunun şöyle 3. zincirine batıyorum ve ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şöyle bakın, görüntümüz bu şekilde, modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi ben belli bir uzunluğa kadar öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm hemen sizinle paylaşacağım. Örüp dönüyorum. Evet, ben parçamı hazırladım. Toplam uzunluğu 28 santim. Yani şöyle normal tuttuğumuzda 28 santim uzunluğunda örmüş bulunmaktayız. Şimdi bakın, hemen bir tane zincirle sabitliyorum. Şöyle birazcık dikmek için ipimi uzunca bırakıyorum ve kesiyorum. Şimdi bu noktaya iğnemi takıyorum hemen. Evet, iğnemi taktım. Şöyle düzgün tarafı, bakın düzgün tarafı içte kalacak şekilde şöyle kapatıyorum. Kenarlardan birleştirmemi yapıyorum. Şöyle iki ucunu dikeceğim. Evet, bakın sıra sonuna kadar diktim. Hemen şöyle bitişimi yapacağım. İçe doğru yürütüyorum. Ve burada bitişimi yapıp düğüm yapıyorum. Evet, dikiş bittikten sonra örgümü şöyle çeviriyorum. Bakın. Bu dikiş kısmı böyle ortada kalacak ve kapanacak. Bakın. Şöyle düştürdüğümüzde tam ortaya gelecek. Bu kenarlardaki kısımlar düzgün kısımlar olacak. Evet, birinci parçamız hazır. Şimdi gelelim ikinci parçamızı hazırlamaya. İkinci parçamızın bir tık daha dar olmasını istiyorum. O yüzden de 11 zincir üzerine kuracağım. İpimi sabitliyorum ve başlıyorum 11 tane zincirimi çekmeye. Evet, 11 tane zincirimi çektim. Son çektiğim zinciri tutuyorum ve hemen 6 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Model zaten aynı. Evet, 6 tane zincirimi çektim. Hemen bu tuttuğum noktaya batıyorum ve köşemi yapıyorum. Daha sonra yine aralarda 5 zincir. 1-2 tane atlayıp üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Yine arada 5 zincir. 2 tane atlayıp üçüncüsüne sık iğne. İki tane atlayıp üçüncüsüne sık iğnemi yapıyorum. Evet, yani şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane böyle fileden oluşan minik bir örgümüz olacak. Hemen çeviriyorum. Ne yapıyorduk? 6 tane zincirle yukarı çıkıyorduk. Yine öyle yapıyorum. 3, 6 zincirle yukarı çıktım ve direkt bulunduğum noktaya batıyorum. İkincisine 5 zincir çekiyorum. Üçüncüsüne yine 5 zincir çekiyorum. Şimdi başına doluyorum. Şuradan bakın köşeye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bitişimizi de bu şekilde yapacağız. Şimdi bunu da belli bir uzunlukta öreceğiz. Daha sonra ben kaç santim örmeniz gerektiğini size söyleyeceğim. Şimdi hemen örüp dönüyorum. Evet, ikinci parçamız da hazır. Bu da 15 santim uzunluğunda. Şimdi hemen bir tane zincir çekerek bitişi yapıyorum. Daha sonra şu kenarda kalan ipleri, bakın bir başlangıç ipimiz vardı. Bir de bu bitiş ipimiz var. Bunları iğne yardımıyla temizliyorum. Evet, şimdi sıra geldi bu formu vermeye. Hemen şöyle yapacağız, bakın.
Şu tam dikiş yerimiz ortada kalacak. Şöyle bir büzüştürüyorum önce. Daha sonra şu da yine ikinci parçamızı da yine şöyle tam ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle minik bir parça ipimden alıyorum. Çok sıkmadan böyle sadece geçici bir birleştirme yapıyorum. Bakın çok sıkmadım, çok kasmadım. Geçici bir birleştirme yaptım bu şekilde. Şöyle bakın. Ama bu şekilde daha güzel ve zarif durması için de şimdi şu minik parçamızı da hemen hazırlayalım. İpimi sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Daha sonra dönüyorum. Her zincire birer tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın toplamda 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Ve yine aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. Her sık iğneme birer defa batıyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Ve yine her sık iğneme birer defa batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde her sık iğneye birer defa batarak belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Hemen örüp dönüyorum. Evet, toplamda 7 santim ördüm. Şöyle ölçtüğümde tam denk geliyor. Siz kendiniz elinize göre ayarlayabilirsiniz. Belki daha sıkı, daha gevşek örersiniz. Hemen şöyle ipimi kesiyorum. Ve dikme işlemine başlıyorum. Bakın şöyle denk getiriyorum. Arkadan çeviriyorum. Dikiş izim arkada kalacak şekilde. Şöyle ilmeklerimi karşılıklı dikmeye başlıyorum. Evet, son olarak birleştirmesini yaptım, diktim. Şöyle bakın arkadan görüntü bu şekilde. Gayet güzel, temiz bir çalışma oldu. Çok sevimli, cici bir fiyonk elde etmiş olduk. Diğer rengine de bakın. İki renk de gerçekten şahane görünüyor. Örmesi gerçekten çok zevkli, çok keyifli ve çok pratik bir proje aslında. Sizler de bunu dilediğiniz şekilde, istediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. Toka olarak da kullanabilirsiniz, aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Çocuk odalarına, perdelere bile aksesuar olarak takılabilir. Gerçekten çok sevimli, çok güzel oldular. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.